Babasının cenazesinde kapıdan içeri bile alınmamıştı. Ne soyadı vardı, ne de o evde bir yeri. Yıllar sonra aynı kız radyoda sesini duyuran bir kadın oldu. Sonra hastaneler kuran, kadınlara oy hakkı getiren bir isim. Öldüğünde bir ülke sokaklara döküldü. Bedenini mumyaladı, yıllarca sakladı. Bu kadın bir ulusun kalbine nasıl bu kadar derinden yerleşti? Halkın kızı Eva Perón. Maria Eva Duarte, 7 Mayıs 1919'da Arjantin'in Buenos Aires eyaletindeki küçük bir köy olan Los Toldos'ta doğdu. 5 kardeşin en küçüğüydü. Babası Juan Duarte varlıklı bir toprak sahibiydi. Ama annesi Juana Ibarguren'in kocası değildi. İkisinin resmi bir evliliği yoktu. Duarte'nin başka bir şehirde resmi bir eşi ve ailesi vardı. Eva doğduğunda dönemin Arjantin hukukuna göre babasının soyadını bile taşıyamadı. Eva henüz 1 yaşındayken babası ailesinin yanına kalıcı olarak döndü. Juana ve 5 çocuğunu yoksulluk içinde bıraktı. Aile Los Toldos'un en fakir mahallesine taşınmak zorunda kaldı. Annesi komşulara elbise dikerek onları geçindirmeye çalıştı. 1926'da Eva henüz 7 yaşındayken babası bir araba kazasında hayatını kaybetti. Eva, annesi ve 4 kardeşi cenazeye gittiğinde babasının resmi ailesi onları içeri almak istemedi. Sokakta, gözler önünde reddedildiler. Uzun bir tartışmanın ardından içeri girmelerine izin verildi. Ama Eva bu aşağılanmayı hiç unutmadı. Aile daha büyük bir kasaba olan Junin'e taşındı. 15 yaşındayken Eva bir oyuncu olma hayaliyle Buenos Aires'e gitti. Hiç sahne eğitimi yoktu. Küçük film rollerinde, radyo oyunlarında yer buldu. Başlarda kazancı çok azdı. Ayda 150 peso. Ama ısrarla çalıştı. 1943'e gelindiğinde radyodaki kazancı ayda 35.000 pesoya ulaşmıştı. Dönemin en tanınan radyo seslerinden biri olmuştu. 22 Ocak 1944'te hayatı değişti. San Juan kentini yerle bir eden bir deprem 10.000 kişinin ölümüne, on binlercesinin evsiz kalmasına yol açmıştı. Buenos Aires'te depremzedeler için düzenlenen bir yardım gecesinde Eva, dönemin Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı Albay Juan Perón ile tanıştı. Bir yıl sonra Ekim 1945'te Perón'un artan gücünden rahatsız olan rakip subaylar onu tutuklattı. Ama işçi sınıfı sokaklara döküldü. Binlerce kişi Buenos Aires'te yürüyerek serbest bırakılmasını talep etti. 17 Ekim sonradan Sadakat Günü olarak anılacaktı. Perón serbest bırakıldı. Kısa süre sonra Eva ile özel bir törenle evlendi. 1946'da Perón Arjantin Cumhurbaşkanı seçildi. Eva hiçbir zaman resmi bir kamu görevi almadı ama fiilen Sağlık ve Çalışma Bakanlığı gibi çalıştı. Sendikalarla doğrudan görüştü, ücret artışları için baskı yaptı, karşılığında işçi sınıfının siyasi desteğini kazandı. Geleneksel aristokrat kadınların yönettiği hayır kurumu Sociedad de Beneficencia'ya devlet desteğini kesti. Bu üst sınıflar arasında ona düşman kazandırdı. Onun yerine kendi vakfını kurdu. Eva Perón Vakfı. Vakıf, sendikalardan, işletmelerden gönüllü bağışlarla ve ulusal piyango gelirlerinin bir kısmıyla finanse ediliyordu. Bu finansman yöntemi zamanla şeffaflık eleştirilerine de yol açtı. Yine de vakıf kısa sürede onlarca hastane, okul ve yetimhane inşa etti. Çocuklar Şehri adında yoksul çocuklar için bir yerleşke, kadın işçiler için barınma evleri kurdu. Yoksul ailelere doğrudan yardım dağıttı. 1947'de Avrupa'ya Gökkuşağı Turu adı verilen bir gezi yaptı. İspanya, İtalya, Fransa'yı ziyaret etti. İspanya'da Franco rejimi tarafından görkemli karşılandı. Ama İngiltere ziyareti son anda iptal edildi. Karışık bir karşılama gördü. Aynı yıl Arjantin'de kadınlara oy hakkı tanıyan 13.010 sayılı yasanın kabul edilmesinde belirleyici bir rol oynadı. 1949'da Arjantin'in ilk büyük çaplı kadın siyasi partisini kurdu. Peronist Kadınlar Partisi. Ağustos 1951'de
Açık Kabildo adı verilen dev bir mitingde işçi sendikaları onu resmen yardımcı başkanlık adaylığına davet etti. Yüz binlerce kişi meydanda toplanmış, "Evita başkan yardımcısı" diye bağırıyordu. Ama ordu bir kadının bu makama gelmesine şiddetle karşı çıkıyordu. Aynı dönemde Eva'nın sağlığı da ciddi şekilde bozulmuştu. Rahim kanseri teşhisi konmuştu. Ama doktorları ve eşi gerçek teşhisi ondan sakladılar. Baskılar ve kötüleşen sağlığı karşısında birkaç gün sonra radyodan adaylıktan çekildiğini duyurdu. 17 Ekim 1951'de milyonlarca destekçisinin önünde son büyük konuşmasını yaptı. "Doktorlar konuşmamı yasakladı" dedi. Sesi zayıflamıştı. Sözlerini şöyle bitirdi: "Tek bir yoksulun mutluluğu benim tüm hayatımdan daha değerlidir." 26 Temmuz 1952'de 33 yaşında kanserden hayatını kaybetti. Arjantin Kongresi ölümünden kısa süre önce ona resmi bir unvan vermişti: Ulusun manevi lideri. Cenazesi milyonlarca kişinin sokaklara döküldüğü devasa bir yas törenine dönüştü. Bedenini son kez görmek isteyenler günlerce kuyrukta bekledi. Bedeni özel bir teknikle mumyalandı. Ama hikayesi ölümüyle bitmedi. 1955'te Perón'u deviren askeri darbenin ardından yeni yönetim onun bedeninin bir kült nesnesine dönüşmesinden korktu. Ceset gizlice ülke dışına çıkarıldı, İtalya'nın Milano kentinde sahte bir isimle 16 yıl boyunca gizli bir mezarda saklandı. Ancak 1976'da Buenos Aires'teki Recoleta mezarlığına geri getirilip gömülebildi. Eva Perón, bugün hala Arjantin'in en çok tartışılan ve en çok sevilen isimlerinden biri. Kimileri onu yoksulların ve kadınların gerçek bir savunucusu olarak anıyor, kimileri ise Peronizmin otoriter yönlerini ona da mal ediyor. Ama tartışmasız bir şey var. Yoksulluktan, resmi olmayan bir doğumdan, babasının cenazesinde kapıdan çevrilen bir çocuktan, bir ulusun kalbine giden bir kadının hikayesi. Bu, tarihin sessiz bıraktığı ama unutulmayı reddeden kadınlardan birinin hikayesiydi. Peki ya diğerleri? Bir firavun vardı. Erkeklerin dünyasında 30 yıl hükümdarlık yaptı ve ölümünden sonra adını silmeye çalıştılar. Bir ressam vardı. Her tablosunu acıyla boyadı ama hiç yenik düşmedi. Bir hemşire vardı. Savaş meydanlarında geceleri fener taşıdı ve modern tıbbı kökten değiştirdi. Bir kız vardı. Karanlığın kurşununa rağmen susmadı. Hepsinin hikayesi burada. Lilitya'da her hafta yeni bir isim, yeni bir hikaye seni bekliyor. Abone ol, bildirimleri aç. Bir sonraki hikayeyi kaçırma. Tarihin en güçlü sesleri sessizliğe teslim olmadı. Sen de onları duymayı hak ediyorsun.